Evet, ben Profesör Doktor İlhan Öztekin, algoloji yani ağrı uzmanı olarak görev yapmaktayım. Algoloji nedir? İsterseniz bunu kısaca açıklayalım. Algoloji, ağrı bilim dalı olarak kabul edilmiş, Türkiye'de 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş bir branştır. Biz daha çok akut ağrılarda olduğu gibi ameliyat sonrasında veyahut da ameliyat dışı 2 hafta ile 6 hafta devam eden ağrıların tedavi edilemediği durumlarda biz bunlara kronikleşmeye başlamış ağrılar olarak tanımlıyoruz. Bu ağrılarla uğraşan bir bilim dalıyız. Bunları da uğraştığımız ağrı çeşitlerini de 2 gruba ayırmakta fayda var. Birincisi kanser dışı kronik ağrılar. İkincisi de kanser ağrıları. Kanser dışı kronik ağrıların örnek vermek gerekirse ve özelliklerine bakacak olursak, bunlar genellikle biraz önce de dediğim gibi genellikle 6 haftadan daha fazla uzun süredir tedaviye rağmen düzelmeyen, cevap vermeyen, ilaç tedavisine kolay kolay cevap vermeyen ağrı türü olup genellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, migren türü baş ağrıları, adele ağrıları veyahut da iç organlarının rahatsızlıklarından ileri gelebilen ağrılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücudumuzda ağrıyı taşıyan omurilik sinir sisteminde ağrının düzeltilememesi, uyarının azaltılamaması sonucunda ağrı sinir sisteminde ve beynimizde yer etmeye başlar. İşte bu yer ediş sonucunda etkin bazı ilaçlar verilmesine rağmen ağrı bir dönem sonra kesilemez hale gelir. İşte bu hastaları da basit ağrı kesicilerle veyahut da basit yöntemlerle tedavi etmek her zaman mümkün olmaz. Bu durumda algoloji bilim dalında bizim uyguladığımız girişimsel ağrı tedavilerine ihtiyaç doğar. Bunlar da özellikle omurilikte sempatik sinir sistemi dediğimiz duyum bilinç dışı çalışan ve bu ağrıları daha çok kırbaçlayan ve taşıyan sinir sisteminin tedavisiyle ancak düzeltilebilmektedir. Bunlar için biz kuvvetli ağrı kesicilere rağmen veyahut da bu ağrıların tekrarlamaması için beraberinde bazı sinir blokajları yapabilmekteyiz. İşte baş boyun için yukarı boyundaki sinir sistemi, göğüs batın ağrılarında o bölgelerin sinir sistemine, omuriliğe yakın sinirleri bularak sinir blokajları yaparak veyahut da bu sinirlere ileri teknolojik ürünlerle yardımcı olarak yani radyo frekans dediğimiz ablasyon yani dağlama eski Türkçe ısı uygulayarak 70 ile 90 derece arasındaki ısı uygulayarak köreltme işlemi de gerçekleştirebiliyoruz. Bu yöntemlerin her birinin ayrı ayrı özellikleri olabildiği gibi tabii bunları yapabilmek için de yetkin ve tecrübe sahibi yani deneyim sahibi hekimlerin yapmasında fayda bulunmaktadır. Biz bu gruptaki hastalıklara örnek olarak yeni teknolojik gelişimlerden de istifade edebilmekteyiz. Örneğin boyun fıtığı, bel fıtığı dediğimiz uygulamalarda bildiğiniz gibi bunlarla ilgili bugüne kadar daha çok ilaç tedavisi ve fizik tedavi gibi yaklaşımlarla düzelemeyen hastalara ameliyat olman gerekiyor deyip cerrahiye gönderirlerdi ameliyata. Ama günümüzde yeni gelişen teknolojik yardımlarla biz artık fıtığın içine perkütan dediğimiz iğnelerle girip röntgen altında bu iğnelerle hastanın o bölgesini uyuşturarak narkoz vermeden diskin içine, fıtık bölgesinin içerisine girip basınçlı suyla veya buna perkütan hidrodiskektomi de diyoruz. Bunun dışında
radyo frekans ablasyonu yaparak, dağlayarak fıtığın küçülmesini ve tıraşlanmasını sağlayarak da ameliyat dışı yöntemlerle dikişsiz, narkozsuz ve hızla toparlayabilen yöntemleri de uygulamaktayız. Bu yöntemleri özellikle perkütan hidrodiskektomiyi ülkemizde hemen hemen tek uygulayan hekim olarak Howard Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Howard Üniversitesi'nden getirdiğimiz teknolojiyle yapmaktayız ve %90'a yakın iyi sonuçlar almaktayız. Bunların dışında omurgayı ilgilendiren, omurga bozukluklarında, kronik ağrılarda faset sinir radyo frekans uygulamaları da çok yaygın uygulamaktayız. Bunlarla faset sinirlerini, omurgaların sinirlerini dediğim gibi 70 ile 90 derece ısı uygulamalarıyla ağrıyı kalıcı olarak tedavi edebilmekteyiz. İlaçsız ve kalıcı olarak. Bunların dışında tabii ki özellikle ilk evrelerde veyahut da bu uygulamalara geçmeden önce hem boyun fıtığında hem bel fıtığında hem de omurganın bazı problemlerinde, yapışıklıklarında, ameliyat sonrası olan ağrıların devamında epidural transforaminal steroid enjeksiyonu gibi uygulamalar da bizim tedavilerimiz arasında yer almaktadır. Bunların dışında yine omurga ile ilgili olarak hastaların daha önce geçirdikleri rahatsızlıklara bağlı veyahut da ameliyatlar sonrası, geçirilen ameliyatlar sonrasında gelişen ağrılarda yapışıklıklar söz konusu olabiliyor. Bu yapışıklıkları netleştirebilmek ve teşhis edebilmek için yine omurgaya, omurilik çevresine epiduroskopi dediğimiz aynı mide gastroskopi veyahut da endoskopi yöntemlerini omurga içinde de uygulayarak epiduroskopi ile bu yapışıklıkları ve sebepleri bulabilip oralarda yapışıklıkları serum sale dediğimiz tuzlu suyla veyahut da radyo frekansla oraları açabiliyoruz. Bu uygulamalar da son yıllarda popülerize olmuş ve yaygın yaptığımız uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Bunların dışında bazı kronik ağrılarda sempatik sinir sistemlerine, bölgelerine göre değişmek üzere kimyasal ajanlarla, ki burada alkol, %90'lık alkol veya %10'luk fenol enjeksiyonları ile sinir sistemlerini o bölgede kalıcı olarak köreltmek mümkün olabilmektedir. Ağrısız bir yaşam sağlayabilmek için. Bunları da sık yapıyoruz.